Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda papatya hırkayı nasıl örüyorum onu göreceğiz. Üstümde görmüş olduğunuz hırka genç bir hanımefendi için hazırlandı. Tam da onun istediği gibi. Bu hırkada çok fazla detay ve farklılık yok. Ancak motifinin yapımını çok yakında sizlerle paylaşmıştım. Şimdi burada motifi birlikte tekrardan örmemize gerek yok. Motifin yapımını bu videonun altına link olarak bırakacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Birleştirmesini ise sizlere göstermek istiyorum. Bu videonun altına bırakmış olduğum linkten bu motiflerden 52 tane örmeniz yeterli. Bu 52 tane motifin 10 tanesini sağ ön, 10 tanesini sol ön, 20 tanesini arka, 12 tanesini de kollara ayrıştıracağız. Ben burada görmüş olduğunuz üzere morların birçok tonunu kullandım. Ortaya da yeşili kullandım. Yeşilim Alize Cotton Gold'un 489'u. Zemin rengim yine Alize Cotton Gold'un 67'si. İçindeki morlar ise o kadar farklı markalardan 4 mevsim koton iplerin elimde paketi açılmış bütün mor tonlarını kullandım. Zira hanımefendi mor tonlarını tercih etti. Mor tonlarıyla da sadece arkasındaki zemin rengiyle birleşme yapalım dedi. Ben hırkanın büyük bir kısmını tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın size aslında. Önünü de yerleştirdim. Kolun birini de yerleştirdim. Sadece buradaki birleştirme tekniğimi size göstermek istedim. Çünkü görüp benimle birlikte örmek isteyen çok fazla dostum oluyor. Daha böyle 36-38 beden için arkasını 20 motifle değil de 16 motifle de hazırlayabilirsiniz. Yani şu ortadaki 4 tane motifi çıkartıp genişliğini de 4 olarak düşünebilirsiniz. Boyunu da istediğiniz kadar tabii ki uzatabilirsiniz. Şimdi motiflerin ebatından da size söz etmek istiyorum. Bir motifim kaç santim? Siz de belki ona göre çalışmak istersiniz. Elinizden kaç santim düştüğüne bakıp ona göre ayarlarsınız. Şimdi bu motifin yapımı tabii ki hepimizin elinden çok farklı düşebiliyor. Motifim 11 santim. 42 beden bir hanımefendi için hazırlanıyor. Bedeni de tam uygun düşecek. Bunu da belirtmek isterim. Yapımına da bu birleştirmesini göstermeye de başlamadan evvel sizlerden kanalıma destek olmanızı rica edeceğim. Hala abone değilseniz abone olarak videolarımı o da sever dediğiniz dostlarınıza göndererek, yani videolarımı paylaşarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Abonelik için hiçbir ücrete gerek yoktur. Sadece katıl aileme dahil olmak ücretlidir. O da katıl butonuna tıklayarak kendinize uygun bütçeyi seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin arzunuza bağlı. Abonelik dediğim gibi ücretsizdir. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Aynı zamanda bir de hype butonu var yorumun yanında. Hype'lamak da ücretsizdir ilk kısmı. Hype'lamak ne demek derseniz beni birçok videonun önüne çıkartarak daha çok hanımefendiye ulaşmamı sağlayacaksınız. Destekleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kol için birleştireceğim 6 tane motifi önüme aldım. Birleştirme tekniğini burada size detaylıca göstermek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu motifin ebatlarını ayarlayabilmek için kişinin ölçüsüne göre kanaldaki videodan bir tık daha farklı çalışmış olabilirim. Sizi yanıltmasın. Siz hani buradaki sayıları benim kanaldaki videoma göre de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ben son sırasında
sık iğne ile birleştirme yapacağım. Şöyle göstereyim size de hemen yakından nasıl birleştirme yaptığımı. Bakın, son sırasını yarım trabzan çakma sık iğneler kullanarak birleştireceğim. Ne yapıyorum? Bir kere dolayıp hepsini bir toplayacağım. O zaman ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle şunları yukarı kaydırayım. Bir tane kolumda 6 tane motif var. Kolları birazcık fakir kol istendi. Onu da söyleyeyim size. İlk motifimi alıyorum. Ölçüsünü bu şekilde ayarlayabildiğimiz için köşeye bir tane yarım trabzan örerek başlıyorum. Sonrasında ise tüm trabzanların tepesine yarım trabzan örerek köşeye kadar ilerliyorum. Bu köşeye kadar ilerledim. Köşeye geldiğimde ise önce bir tane yarım trabzan, çakma sık iğne, 2 zincir, yine aynı boşluğun içine çakma sık iğnemden bir tane örüp trabzanlarımın üstüne örmeye devam ediyorum. Bu arada çok yakında bu papatya hırkanın daha detaylı farklı bir birleştirmesi olacak, renk değiştirmesi olacak. O zaman sizlere daha detaylı bir çekim de yapacağım. Bu hırkayı acil de teslim etmem gerektiği için yine de sizle ufak da bir videosu olmadan göndermek istemedim. En azından şöyle birleştirme tekniğimi, kaç adet motif olduğunu, önünü, arkasını, kolunu bir şekilde paylaşmak istedim. Burada da köşeye geldim. Bir tane yarım trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektikten sonra sıradaki trabzanımı alıyorum. Motifimi alıyorum ve içine, yeni motifimin köşesinin içine bir tane çakma sık iğne örüyorum. Daha sonra trabzanın da tepesine bir tane çakma sık iğne örüp burada ikinci çakma sık iğneyi sayıp ilkinde 2 tane ördükten sonra birleşiyorum. Daha sonrasında ise 1, 2, 3 tığdan çıktım. Buradan üçüncüyü sayıyorum. 1, 2, üçüncünün içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra yeniden 1, 2, 3 tane örüyorum. Tığdan çıkıp 1, 2, 3'ü sayıp üçüncünün içinden ilmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün içinden çıkartıyorum. Sonuna kadar bu şekilde yarım trabzanlarım ile iki kenarı birbirine birleştirmeye devam edelim. Sona doğru yaklaştığımda yine burada 1, 2 ve köşenin içine bir tane örüp 3'ü tamamlıyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Buradaki boşluğa batıp diğer motifin köşesine ilmeği içinden çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve yeniden aynı boşluğun içine bir yarım trabzan örüyorum. Ve kenarın sonuna kadar yarım trabzanlarımı her bir trabzanın üstünü örerek devam ediyorum. Şimdi buraya kadar ilerleyeceğim. Buraya da geçeceğim. Bunun üstüne eklediğim gibi sıradaki motifi de buraya ekleyeceğim. Ve 3 tane motifi birbirine eklemiş olacağız. İkisini ekledim. Şimdi üçüncüyü alıyorum. Köşeye bir tane yarım trabzanımı örüp bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi alıp şimdi burada yeni motifimin köşesine de bir tane yarım trabzanımı ördüm. Trabzanların tepesine de örmeye devam ediyorum. Aynı göstermiş oldum. Burada 2 tane örüp bakın. Dalgınlıkla 3'e geçtim. Burada 2 tane örüp birleşiyorum. Şimdi 3 tane öreceğim. Şimdi tekrardan 3 taneyi örüp yine üstteki motife birleşiyorum. Şimdi ben bunun üstüne bunu eklediğimde kol için 3 tane eni
yeterli sayıya ulaşmış olacak. Ama bu benim arka parçam olsaydı, eninden birleştiriyor olsaydım 5 motif yan yana yapacaktım. Şimdi benim burada 3 motif yaptığım yeri mesela arkayı birleştirenler yan yana 5 tane yapacak. Sonra benim 3 motifte buradan döndüğüm gibi onlar 5 motifte dönüp yanına bir tane daha ekleyecekler. Ben döndükten sonra bir sıra ekleyeceğim. Çünkü kol için uzunluğum 2 tane yeterli. Ama 5 motifi yaptı enini. Bu hırkamızın uzunluğu arka için 5 çarpı 4, o zaman 5'i yaptımsa alta doğru 4 sıra daha ekleyeceğim anlamına geliyor bu. Şimdi bu söylediklerim tabii ki biraz daha önceden hırka çalışmış hanımefendilere kolay, ancak yeni başlayan acemi dostlar mutlaka benim yeni başlayanlar için paylaşmış olduğum hırka videolarıma bir göz atsınlar. Birçok birleştirme videomu izlesinler. Çok daha kolay olacaktır ilerlemeleri. Ekleyip geliyorum, dönüşü beraber yapalım. Bunu da buraya ekledikten sonra şöylece döndüm ve buradaki geçişi sizlerle paylaşmak istedim. Bu köşenin içine bir tane yarım trabzanımı ördükten sonra bir de zincir çekiyorum. Şu ikisinin ortasındaki şu kısma batıp ilmeğimi çıkartıp tığımdaki ilmekten de çıkartıyorum. Bir zincir çekip buradaki köşe boşluğunun içine bir tane yarım trabzan örüyorum. Ve buradaki geçişimi bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde burada da yapacağım ve buraya gelince üstteki motifi eklemeye başlayacağım. 3 motifi eklemiş oldum. Şimdi buradaki sıraya geçiyorum. Dediğim gibi eğer daha motif eklemeye devam edecek olsaydım zaten buradan uzatacaktım. Ben şimdi bu kenarı geçtiğim için bir yan sıraya geçiyorum. Hemen köşenin içine yarım trabzanımı örüp bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve bu kısım aynı göstermiş olduğum gibi her iki motifin ön yüzü bana bakarken birleşmeye başlıyorum. 2 tane yarım trabzanımı örüp buradan 2'yi sayacağım. Sonrasında katına ayırdık. Sonrasında ise 3 tane yarım trabzanımı örüyorum ve üçüncünün içine batıyorum. 1 2 3 taneyi yine öreceğim. 1 2 3. Şu kenarda hepsinin kesiştiği noktaya kadar devam edeyim. Buradaki geçişi birlikte yapalım. Birleştikleri noktaya kadar ilerledim. Köşenin içine de yarım trabzanımı örüp bir zinciri çektim. Şimdi bu iki motifin tam olarak ortasındaki noktaya batıp ilmeğimi içinden çıkartıyorum. Bir de zincir çektikten sonra önce köşeye, sonra da trabzanların üstüne yarım trabzanlarımı kenarın sonuna kadar örüp dördüncü motifi alıp ekleyeceğim. Bu kenarın sonuna geldiğimde sıradaki motifimi alıyorum. Şimdi ilk başlarken yine aynı. Sadece şuraya kadar ilerleyip şuradaki geçişi size göstermek istiyorum. Bu kısım yine aynı. Bakın tığın üstüne ipimi aldım. Yeni motifimi de alıp köşesine yarım trabzanımı ördüm. İkinciyi de ördükten sonra burada da ikinciyi sayıp ilmeğimin içinden çıkartıyorum. Sonrasında burada 3 tane trabzanın tepesine yarım trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3.'yü sayıp batıyorum. Bu şekilde buraya kadar ilerleyeyim. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Dördünün kesiştiği noktaya geldiğimde köşenin içine yarım trabzanımı örüp bir zincirimi çekiyorum ve tam olarak bu üçünün birleştiği şu noktanın içinden ilmeğimi çıkartacağım. Daha sonra zincirimi çekip aynı köşenin içine bir tane yarım trabzan, sonra da ilk trabzanın tepesine bir tane yarım trabzanı örüp bu defa bu iki kenarı birleştirmeye başlıyorum. Bunun için de burada 1 ve 2'yi sayıp ilmeğimi içinden çıkartacağım. Ve buraya dönüp 1 2 3 zinciri çekeceğim.
bu kenarı da bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Daha sonra bunu birleştirdikten sonra sıradaki motifimiz de bu. Aynı bunu buraya yerleştirdiğim gibi bunu da yerleştireceğim. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Ben bu motiflerin hepsini tamamlayıp bir de bunu kol evine nasıl yerleştirdiğimizi göstermek istiyorum. 6 tane motifimizi göstermiş olduğum şekilde birleştirdim. Şimdi dediğim gibi eğer arkayı birleştiriyor olsaydık ne yapacaktık? 5 çarpı 4 olarak arkayı birleştirecektik. Daha sonra ise hemen önü çevirecektik ve önde biliyorsunuz beni yakından takip eden dostlarım nasıl ilerlediğimi, yol aldığımı önleri birleştirirken biliyor. Şimdi bilmeyenler için ise onlardan ricam mutlaka birkaç tane videom, hırka yapımı videolarımı izlesinler. Sağ tarafı birleştirirken bir dikey birleştirme yapıyorum. Sol tarafı birleştirirken ise yatay bir birleştirme yapıyorum. Dikey birleştirme ne demek? Şimdi arkası şu görmüş olduğunuz omuzdaki motiften başlıyorum. Şu iki motif var ya, şundan başlıyorum. Bir, altına bunu, altına bunu, altına bunu, altına bunu. Uzun bir şeriti birleştirdim. Sonra hop bu kenara dönüyorum yukarıya kadar. Sonra da başlıyorum bunu alıp yandan birleştirme yapmaya. Çünkü bu yan açık kalıyor ya. Geliyorum bu kenardan kol evine kadar birleşiyorum. Daha sonra burada kol evini oluşturuyorum 3 motifle. Öndeki, omuzdaki ve arkadaki motifle burayı öyle bitiriyorum. Burada ise ne yapıyorum? Yatay birleştirme. O ne demek oluyor derseniz ilk bu motifi alıyorum. Bunun yanına bunu koyuyorum. Sonra bunu şimdi şöyle birleştirdim. Bunu da yanına aldım. Şöyle birleştirip hop buraya geldim. Sonra bunu alıyorum. Yanına bunu. Tekrardan dönüyorum. Hop bunu. Son olarak bunu alıp bu defa da burası açık kaldığı için ilk buradan birleşiyorum. Ve 3 motifle yine kol evini oluşturuyorum. Buradan yandan birleşme yapıyorum. Ve bu iş burayı tamamlamış oluyorum. Şimdi normalde biliyorsunuz kolları yapmaz hemen etrafını sizle örerdim ama bir tarafını yapıp bitirip geldim. Biraz acelem olduğu için bunu teslim etmem gerekiyor. Sizlere de bir fikir videosu bırakmak istedim. En azından bir miktar yapmış çalışmış olan arkadaşlarım kolaylıkla ilerleyerek birleştirecektir. Kol evini önüme aldım. 3 motifli kol evim. Şimdi bu motiften şuradan başlayıp bakın bununla bu omuzdakiyle bu da arkadaki motifle birleşecek. Bunun için de ne yapacağım? Şimdi burada yarım trabzanımı örüp bir zincir çekmiştim. Şimdi birazcık kadrajımızı yakınlaştıralım. Şurada kol evinin altındaki tam birleştiği yere batıp ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen buraya gelip yarım trabzanımı örüyorum. Sonra ilk trabzanın tepesine de yarım trabzanımı örüp karşıda 2 tane sayacağım. 1 ve 2. İkincinin tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Buraya gelip 3 tane 1 2 3 tane ördüm. Karşıdan sayıyorum. 1 2 3. Üçüncünün içinden çıkartıyorum. Şuraya kadar da aynı mantıkla birleştirme mantığımla ilerleyeceğim. Şuradaki birleştirmeyi de nasıl yaptığımı göstermek isterim. Buradaki geçişimiz için ise bakın 2 tane çakmamı ördüm. Üçüncüyü köşeye örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen bu iki motifin arasındaki şu boşluğa batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu zinciri karşıdaki bu iki motifin birleştiği yerin ortasından çıkartıyorum. Çok pardon. Dönüşte de bir zincir çekip bu köşeye diğer yarım trabzanı örüyorum. Sonrasında bir tane daha yarım trabzan örüp karşısında ikincinin içinden geçirip artık bu göstermiş olduğum mantıkla bu iki motifi de buraya birleştirelim. Şu bitiş noktasına kadar ilerleyeyim. Bitişini birlikte yapıp yan tarafa geçelim. Kol altına kadar ilerledim. Son buradaki 3 tane yarım trabzanımı örüp bir de zincirimi çektim. Buradaki kol altındaki hepsinin birleştiği yerin ortasına batıp ilmeğimi oradan çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki köşenin içine
bir yarım trabzan, trabzanın tepesine bir yarım trabzan örüp bu defa şu yan tarafı birleştirerek kolun da formunu vermiş olacağım. Kol ağzına kadar da bu şekilde yan tarafı birleştirmeye başlayalım. Kol ağzına kadar ilerledim. Şimdi kol ağzına gelmeden evvel son 3 tane çakma sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıkıyorum ve buradaki köşenin içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra yine bir zincir çekiyorum. Ve burada ilk örmüş olduğum yalancı trabzanımın tam olarak tepesine batacağım. Ve kaydırarak üstüne geleceğim. Şimdi buradan sonra artık buradaki yarım trabzanların üstüne ikili trabzan örmeye başlıyorum. İlmeğimi yükselttim, tığımın üstüne aldım, bulunduğum yerin içine batıp ilk ikili trabzanımı ördüm. Sonra yanına derken her bir yarım trabzanın tepesine bir ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Ta ki şu kısma kadar ilerleyelim. Şuradaki geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Bu ortadaki kısmı nasıl geçeceğimizi de göstermek istedim. Şimdi burada son yarım trabzanın tepesini ördükten sonra buradaki köşenin içine gelip bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra bu ikisinin birleştiği yerdeki ortak noktaya batıp bir tane ikili trabzan, sonra bu köşeye bir ikili trabzan derken her bir yarım trabzanın tepesine de örerek başladığım noktaya kadar ilerleyeceğim. Sonrasında da bir üste de birlikte çıkalım. Sona doğru yaklaştığımda buradaki köşenin içine de bir tane örüyorum. Bu ortak noktaya da bir tane örüyorum. Buradaki trabzanın tepesine de bir tane örüyorum ve kaydırıyorum. Kaydırarak üstüne geleceğim. Daha sonra yalancı trabzanımı onun üstüne örmeye başlıyorum. İşte bu ilk sıramı bitirdim. Bu benim ikinci sıram olmuş oluyor. Derken 4 sıra bu ikili trabzanlarla örüp yarım trabzanla da kol ağzını tamamlayacağım. Şimdi diğer kolda da size göstereyim ne demek istediğimi. Bakınız. 4 tane sıra 1, 2, 3, 4 ikili trabzan, yarım trabzanla da bitirdim. Çünkü istenilen yeterli ölçüye ulaştım. Sizler tabii ki kol ağzının ölçüsünü de dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi bunu artık son sıra yarım trabzan sırasına geçene kadar devam edeyim. Yarım trabzana da yukarı çıkarken nasıl çıkıyoruz göstereyim. Sonra da hırkamızın etrafına geçelim. Son 4. sırayı da tamamladım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp ilmeği kaydırıyorum. Üstüne geldim. Şimdi burada yine yarım trabzanlarımı örüp tamamlayacağım. Bunun için tığımın üstüne ipimi alıyorum. Önce bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Bulunduğum yere batıp bütün bu ilmekleri beraberce örüyorum. İlk yarım trabzanımı o şekilde tamamladım. Daha sonra ise başladığım noktaya kadar her ikili trabzanın üstüne bir adet yarım trabzan örüp kolu tamamlayacağım. Bu göstermiş olduğum yöntemle hırkamızın etrafını da geçeceğim. Sadece orada tabii ensedeki geçişlerde nasıl bir toparlama yapıyorum onu göstermek istiyorum. Kolu tamamlayıp hırkanın etrafına başlayalım. Kollarını tamamladık. Şimdi sırada hırkanın etrafını örmek var. Bunun için de her zaman olduğu gibi şöyle kol altına denk gelen kısımdan örmeye başlıyorum. Yani iki motifi bu tarafa ayırıp şuradan başlayacağım ya da fark etmez şuradan başlayacağım. Ki buradan hemen enseye geleyim, size ensedeki geçişi de göstereyim. Şimdi zemir rengimi yeniden alıyorum. Trabzanlar örmeye başlayacağım. Trabzanlarla birlikte
patını tamamlayacağız. Son sırada tabii yarım trabzan, yine aynı koldaki mantık aslında. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi şunları şöyle yatırayım. Üstlerini öreceğim. Şu köşeden başlıyorum. Önce ikili trabzanımı bu şekilde örüp daha sonra şu ortaya da batacağım. Köşe geçişlerinde hep ortaya da batıyorum. Bir tane. Daha sonra bu köşeye de batacağım. Buradaki ilk örmüş olduğum yarım trabzanın tepesine de yanındakine de sırasıyla alttaki her bir yarım trabzanın tepesine bir ikili trabzan örelim. Buradaki geçişi de birlikte yapalım yeniden. Şimdi ne yapıyorduk? İlk olarak ilk köşenin içine bir tane ikili trabzan, daha sonra tam ortaya bir tane ikili trabzan, buradaki köşeye bir ikili trabzan, sonra yeniden trabzanlarımın, yarım trabzanlarımın tepesine bir ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Köşeyi de birlikte geçelim. Köşeye geldim. Şimdi 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekip köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yeniden yarım trabzanların tepesine ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Enseye kadar farklı bir şey yok. Ensede toparlamayı beraberce yapalım. Ensedeki bu geçiş yapacağım yeri toparlama kısmındayım. Motiflerin ense kısmındayım tam olarak. Şimdi buraya doğru yaklaşırken şu köşeye geldiğimde bakın. Şimdi burada 3 tane ayrı noktaya batacağım. Tığda toplamaya başlayacağım. 1 2 ve buradaki bakın şuradaki köşeye de geleceğim ve 3'ü toparlayıp üçünü bir kere de çıkacağım. Daha sonra burada yarım trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Şimdi yan taraftakini de birlikte geçelim. Şimdi burada da bir toplama yapıyorum. Bakın önce bu köşeye batıp bir kere çıkıyorum. Sonra ortadaki bu köşeye batıp bir kere çıkıyorum. Daha sonra da bu köşeye batıp bir kere çıkıyorum ve yeniden yarım trabzanlarımın tepesine ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar bu şekilde ilerleyelim. Sonra bir üst sırayı çıkmayı zaten biliyoruz ama yine de birlikte çıkalım. Sonrasında ise son bir kez şurada minik bir toplama yapacağım. Onu da göstermek istiyorum size. İkinci sıraya geçiyoruz. Şimdi burada hemen ilk örmüş olduğum trabzanımın tepesine kaydırarak geliyorum ve bir üste çıkıp ben fake trabzanımı örüyorum. Sizler zincirle de yükselebilirsiniz. Ardından dolandırıp hemen yanına ikinci trabzanımı yapıyorum ve ikinci sıramın örümüne başlıyorum. Şimdi enseye kadar farklı hiçbir şey yok. Köşeye geldiğimde yine 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 2 tane ikili trabzan öreceğim. Ensede geçişi birlikte yapalım. Ensedeki ikinci sıraya geldiğimde bakın şimdi buraya geldiğimde iç kısımdan değil de buradaki ilk trabzanla bunu birlikte öreceğim. Bu ensedeki benim artık son toparlamam. Ve yanındakine normal geçiyorum. Şimdi ilerliyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım. Şöyle göstereyim şurayı. Bu ensede artık toparlamam yok. Buraya yaklaştığımda da bakın şimdi buradan ilerliyorum. Burayı normal örüyorum. Buradaki topladığım yerden önceki son trabzanın da üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Buraya gelince önce buna batıp çıkıyorum. Sonra da buna batıp çıkıyorum. Ve burada bir toparlama yapıyorum. Daha sonra trabzanlarımın üstünü örmeye devam ediyorum.
başladığım noktaya kadar. Artık bundan sonra hiç farklı işlem yok. Neden derseniz ne yapacağım? Buraya geleceğim ve burada her bir trabzanın üstüne bir tane batarak ilerleyeceğim bir üst sırada. Eğer bir üst sırayı daha çıkarsam yine aynen hiç batmadan ilerleyeceğim. Yarım trabzan sırasında da aynen buralarda batmadan ilerleyeceğim. Yarım trabzanı ördüğüm sırada tek farklı yaptığım işlem şu olacak. Yani son sırada buraya geldiğimde 2 tane yarım trabzanı örüp arada sadece bir zincir çekip 2 yarım trabzan öreceğim. Son sırayı o şekilde burada tamamlayacağım. Bu şekilde de hırkayı bitirmiş olacağım. Zaten bitirip geldiğimde üstünde yeniden hangi işlemi nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonrasında da ne kadar ip gittiğini, tam olarak ölçüleri ne kadar olduğunu da sizlere ileteceğim. En sevdiğimiz kısım, finale yine geldik. Boyu 60 santim, eni 120 santim olan bir hırka. Yani bu ne demek oluyor? 42 hatta 44 bedene kadar bile uygun olacaktır bu hırka. Hırkanın bütününde tığ olarak 3 milimi kullandım. Bunu başta söylemediğimi fark ettim ama artık beni yakından takip edenler 4 mevsim koton iplerde genelde bu numarayı kullandığımı biliyor. Sizler zaten kendi ipinize ve elinize göre tercih etmeniz gerekiyor. Toplamda 750 gram ip gitti. Bu 750 gramın böyle 4 paket 67'sini açtım. Yarısına yakın arttı. Ortadaki yeşilden sadece bir adet. Morları da gramaj olarak yani söyleyebiliyorum. Ancak 300 gram gibi tutmuş sanırım böyle. 300-350 gram civarı. Elimdeki bütün morları bir araya getirip değerlendirdim. Siz de renkleri dilediğiniz gibi bir araya getirip istediğiniz kombinleri yaratarak oluşturabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum tabii ki her zaman olduğu gibi. Beğendinizse bir kalbinizi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.